Merhaba. Bugün masamızda Friedrich Nietzsche'nin Tan Kızıllığı metinleri var. Ve sana şunu söyleyeyim, bu metinler bir felsefe kitabından çok sanki bir mayın tarlası haritasına benziyor. Harika bir benzetme bu. Değil mi? Nietzsche'nin ahlak, din ve hatta o ben dediğimiz şeyin temellerinin nasıl dinamitler döşediğini birlikte inceleyeceğiz. Görevimiz de bu patlamaların en sarsıcı olanlarını, en akılda kalıcı fikirlerini senin için damıtmak. Mayın tarlası gerçekten çok doğru. Çünkü Nietzsche en rahat ettiğimiz, en güvenli sandığımız yolların altına yerleştiriyor o mayınları. Evet. Ve amacı aslında bizi havaya uçurmak değil, sadece adımlarımızı nereye attığımızı bir fark etmemizi sağlamak. Bu yüzden sarsıcı olacak ama bir o kadar da aydınlatıcı bir yolculuk bekliyor bizi. O zaman hadi ilk mayına basalım, ahlak. Nietzsche işe en temelden yani ahlaka olan güveni sarsmak hedefiyle başlıyor. Bu binlerce yıllık bir binanın temel kolonunu testereyle kesmeye çalışmak gibi bir şey. Neden bu kadar radikal bir başlangıç yapıyor? Çünkü ona göre ahlak dediğimiz şeyin ne olduğunu biz tamamen yanlış anlamışız. Yani biz ahlakı böyle evrensel, zamandan mekandan bağımsız, iyilik kuralları sanıyoruz ya. Evet, mutlak bir doğru gibi. Aynen. Oysa Nietzsche kökenine iniyor ve töre ahlaklılığı diye bir kavram ortaya atıyor. Bu tamamen geleneklere itaat etmek demek. Ataların yaptığı şeyi hiç sorgulamadan tekrar etmek, metinde de çok net söylüyor. Ahlaklılık, törelere itaat etmekten başka bir şey değildir. Yani o dönem için iyi insan dediğimizde düşünen, sorgulayan biri değil de sadece itaat eden insan mı aklımıza gelmeli? Kesinlikle. İtaat eden insan. Özgür insan ahlaksızdır. Tam olarak oradan geliyor. Yani bugün bir sanatçıyı, ne bileyim bir mucidi veya bir girişimciyi özgür ruhlu diye alkışlarken, Nietzsche'nin bahsettiği o toplumda bu kişi tehlikeli bir suçlu, bir ahlaksız olarak mı görülecekti? Aradaki fark bu mu? Tam olarak bu. Çünkü o toplum için gelenek sadece bir davranış kuralı değil, bir hayatta kalma kılavuzu. Şöyle düşün, cemaatin başına bir kuraklık geldiğinde, bir salgın yayıldığında kimse meteorolojiyi ya da biyolojiyi suçlamıyor. Tabii. Hemen diyorlar ki aramızdan biri geleneği çiğnedi, ataların ruhunu kızdırdı. İşte bu yüzden özgür insan, yani gelenekten sapan kişi sadece bir ahlaksız değil, Tüm toplumu tehlikeye atan bir hain gibi. aynen öyle bir hain olarak görülüyor. Gelenek adeta doğaüstü bir güç kazanıyor ve batıl inanç da tam olarak bu korkudan besleniyor zaten. Anladım. Peki bu itaat nasıl bu kadar kök salabiliyor? Yani sadece toplumsal baskı ve korku yeterli mi bunun için? Nietzsche burada bir göz boyama sanatından bahsediyor. Hatta eleştirel iradenin bir akrep gibi kendini sokmasını sağladığını söylüyor. Bu ne demek? Kendi kendimizi nasıl zehirliyoruz? İşte burası Nietzsche'nin felsefe tarihinin devleriyle güreşmeye başladığı yer. O, Immanuel Kant gibi ahlak felsefesinin zirve isimlerinin bile bu göz boyama sanatının kurbanı olduğunu söylüyor. Kant'ın hedefini sadece gerçeği bulmak olmadığını, Hmm. asıl hedefinin majestesel bir ahlaksal yapı kurmak olduğunu iddia ediyor. Bir saniye burada bir duralım. Dinleyicimiz için Kant'ı kısaca bir çerçeveleyelim. Kant, ahlakın evrensel ve mantıksal kurallara dayanması gerektiğini söyleyen felsefenin en büyük isimlerinden biri. Evet. Ama Nietzsche diyor ki, hayır, Kant bile aslında duygusal bir korkuyla hareket etti ve ahlakı korumak için felsefeyi bir araç olarak kullandı. Doğru mu anlıyorum? Mükemmel özetledin. Nietzsche'ye göre Kant, doğanın ve tarihin acımasızlığına, o anlamsızlığına bakıp dehşete kapılıyor. Bu, temelden ahlaksız evrende, ahlaklı bir yaşam nasıl mümkün olacak diye sorguluyor ve bir çözüm buluyor. Kendi aklında sarsılmaz bir ahlak diyarı inşa ediyor. Kendi sığınağını yaratıyor yani. Tam olarak. Ama bu yapıyı korumak için ispatlanamayan bir öbür dünya ve özgür irade gibi kavramları felsefesine dahil etmek zorunda kalıyor. Yani aklı gerçeği bulmak için değil, önceden karar verdiği o ahlaki yapıyı ayakta tutmak için kullanıyor. Nietzsche için bu, ahlakın felsefeyi baştan çıkarmasının, onu kendi hizmetine sokmasının en net kanıtıdır. Ahlakın temelini böyle sarstıktan sonra Batı ahlakının en büyük kalesi olan Hristiyanlığa yönelmemesi imkansızdı herhalde. Özellikle Havari Pavlus'la ilgili söyledikleri inanılmaz. Diyor ki,
Eğer Paulus'un o karmaşık ruhu ve fırtınaları olmasaydı, Hristiyanlık çarmıhta ölmüş bir ustanın küçük bir Yahudi tarikatından ibaret kalırdı. Evet, çok iddialı. Bütün bir dünya dininin kaderini tek bir adamın psikolojisine bağlıyor resmen. Ve o psikolojiyi adeta bir cerrah gibi kesip biçiyor. Nietzsche'ye göre Paulus, Yahudi yasasını yerine getirme hırsıyla yanıp tutuşan ama bunu asla başaramadığı için kendine işkence eden, fanatik bir kişilik. Takıntılı yani. Çok takıntılı. Yasanın her harfine uymaya çalışıyor ama içindeki tutkuları, öfkesi, arzuları bunlar ona engel oluyor. Bu yüzden hem yasaya saplantılı bir şekilde bağlı hem de ondan gizli bir nefret duyuyor. Çünkü yasa ona sürekli yetersizliğini hatırlatıyor. Peki Şam yolundaki o meşhur aydınlanma anı, yani İsa'nın ona görünmesi, o zaman ilahi bir mucize değil mi Nietzsche'ye göre? Kesinlikle değil. Ona göre bu tam bir psikolojik patlama anı. Bir anlığına kafasında şöyle bir fikir beliriyor. Bekle bir dakika. İsa yasayı yerine getiremediği için değil, yasanın kendisini aştığı için çarmıha gerildi. O halde İsa'nın ölümü, benim nefret ettiğim, bana işkence eden yasanın da ölümü demek. İşte bu fikir, Paulus'un bütün içsel yükünü bir anda ortadan kaldırıyor. Artık yasaya uymak için kendini paralamasına gerek yok. Sadece inanması yeterli. Aynen öyle. Sadece İsa'ya inanması yeterli. Bu bütün acısını dindiren ve ona evrensel bir misyon veren dahice bir buluş. Bu analiz çok keskin, evet, ama bir yandan da bütün bir dinin kökenini tek bir kişinin kişisel bunalımına bağlamak biraz indirgemeci değil mi? Tarihsel ve sosyal faktörleri, o dönemin atmosferini göz ardı etmiş olmuyor mu sence de? Harika bir soru. Ve evet, Nietzsche'nin kendisi de bunu tamamen göz ardı etmezdi aslında. Ama onun yöntemi bu. O büyük tarihsel olayların arkasındaki o pek insani psikolojik motorları bulup çıkarmaya çalışıyor. Anladım. Paulus'un bu psikolojik anahtarının o dönemin Roma İmparatorluğundaki yorgun, ezilmiş, umutsuz kitlelerin ruh haliyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü söylüyor. Yani Paulus doğru zamanda doğru psikolojik çözümü bulan kişiydi. Tek sebep bu değil ama ateşin parlamasını sağlayan kıvılcım bu. Peki ya Hristiyanlığın merhamet gibi temel değerleri, bunlar da mı bir psikolojik ihtiyacın ürünü? Nietzsche'nin bu konudaki yorumu gerçekten rahatsız edici. Merhametin ardında yakının neşesine karşı duyulan derin bir kuşku yattığını söylüyor. Bu başkasının mutluluğundan rahatsız olup onun acısında teselli bulmak gibi bir şey mi yani? Evet, bu eleştiriyi özellikle cinsellik konusunda zirveye taşıyor. Cinselliğin Hristiyanlık tarafından şeytanlaştırılmasını hem ürpertici hem de psikolojik olarak çok zekice buluyor. Doğal ve gerekli bir dürtüyü alıp onu insanın içindeki en büyük günah ve sefalet kaynağı haline getirdiğini söylüyor. Ama burada ince bir nokta var. Bir şeyi yasaklayıp onu şeytan ilan ettiğinde onu aslında eskisinden çok daha çekici, çok daha ilginç hale getirirsin. Nietzsche'ye göre kilise Eros'la savaşırken onu istemeden daha da güçlendirdi. Anladım. Bu bireysel psikolojiden daha geniş bir resme, Roma İmparatorluğu'na baktığında ise Hristiyanlığı bir intikam aracı olarak görüyor. Bu nasıl bir intikam? Orduları yok, güçleri yok. İşte tam da bu yüzden bu bir kılıçla değil, kavramlarla alınan bir intikam. Nietzsche diyor ki, Roma'nın altında ezilen, yorgun halklar ondan askeri olarak intikam alamazlardı, mümkün değildi. Evet. Bunun yerine Roma'nın değer verdiği her şeyi, gücü, zenginliği, dünyevi zevkleri, bedensel güzelliği, hepsini günah olarak damgaladılar. Kendi zayıflıklarını, alçak gönüllülüklerini ise erdem olarak yücelttiler. Dünya günahkardır, asıl hayat öbür taraftadır diyerek Roma'nın tüm görkemini anlamsızlaştırdılar. Yani Roma'dan intikam almak için kılıç yerine günah kavramını mı kullanıyorlar? Bu adeta psikolojik bir gerilla savaşı gibi. Kesinlikle. Ve bu savaşın en büyük sembolü de çarmıha gerilmek bir Yahudiydi. Bu Roma'nın o güçlü, mağrur valileriyle, imparatorlarıyla alay etmenin en cüretkar yoluydu. Hristiyanlığın bu kadar farklı coğrafyaya yayılmasının sırrı da burada yatıyor. Nerede? Nietzsche'ye göre Hristiyanlık saf ve katı bir inanç sistemi değildi. Gittiği her yerdeki yerel kültleri,
batıl inançları, ritüelleri hepsini kendi içine alan dev bir ansiklopedi gibiydi. Yani başarısının sırrı saflığında değil, esnekliğinde mi yatıyor? Tam olarak gittiği her yerin rengine bürünebilen, her inancı kendi içinde eritebilen bir bukalemun gibiydi yapısı. Bu sayede hem bir Kelt savaşçısına hem de bir Mısırlı köylüye aynı anda hitap edebiliyordu. Bu onun yontulmamış gücüydü. Bu dış dünya analizleri, yani ahlak ve din eleştirileri bizi kaçınılmaz olarak iç dünyaya, insan doğasına getiriyor. Nietzsche en temel varsayımımızı, yani o kendimi tanıyorum fikrini bile dinamitliyor. Bizi yöneten şeyin akıl değil, kaba fevaranlar yani ani içgüdüsel patlamalar olduğunu söylüyor. Ve sözde ben dediğimiz şeyin bu patlamaları yanlış yorumlamamızdan doğan bir yanılsama olduğunu iddia ediyor. Bu ne anlama geliyor? Ben değil miyim? Nietzsche'ye göre ben dediğimiz şey sonradan uydurduğumuz bir hikaye sadece. Bir anlatı yani. Evet, bir anlatı. Şöyle oluyor. Önce bir eylemde bulunuyoruz. Mesela öfkeyle birine bağırıyoruz. Sonra geriye dönüp bu eyleme bir neden uyduruyoruz. Çünkü ben sinirli bir insanım. Halbuki o anki patlama binlerce farklı fizyolojik, psikolojik sebepten kaynaklanmış olabilir. Ama biz onu alıp karakter dediğimiz sabit bir kimliğin parçası yapıyoruz. Ve bu hikayeyi o kadar çok tekrar ediyoruz ki. O kadar çok tekrar ediyoruz ki sonunda ona inanıp kaderimizi haline getiriyoruz. Bu fikir onun rüyalar hakkındaki sorusuyla birleşince daha da sarsıcı oluyor. Diyor ki, rüyalarınızdan başka hiçbir şey sizin eseriniz değil. Malzeme, biçim, oyuncu, seyirci, bu komedilerde bunların hepsi sizsiniz. Madem rüyalarımızdaki eylemlerden ki onları da biz yaratıyoruz, sorumlu değiliz, o halde uyanıkken yaptıklarımızdan neden tam olarak sorumlu olalım ki? İşte bu özgür irade öğretisinin kalbine saplanan bir hançer. Nietzsche'ye göre özgür irade insanın kibrinden, evrenin merkezinde olma ve her şeye gücü yetme arzusundan doğmuş bir yanılgı. Bir kontrol illüzyonu, Tamamen insanı sorumlu ve suçlu ilan ederek onu kontrol altında tutmak ve cezalandırmak için icat edilmiş bir mekanizma. Gerçekte ise eylemlerimiz bizim kontrolümüz dışındaki sayısız içgüdü, koşullanma ve rastlantının bir sonucu. bu örümcek ağı benzetmesi de tam bu noktada devreye giriyor sanırım. Ağımızın içindeyiz, birer örümcek olan bizler ve ne yakalarsak yakalayalım ağımıza takılandan başka bir şey yakalayamayız. Bu fikir beni her okuduğumda rahatsız ediyor açıkçası. Evet, çok güçlü bir imge. Yani gerçekliğe asla doğrudan dokunamayacağımızı, sadece kendi zihnimizin, dilimizin, kültürümüzün ördüğü ağa takılanları görebildiğimizi söylüyor. Evet ve bu sadece kendimiz için değil, evrenin tamamı için geçerli. İşte bu Nietzsche'nin en büyük dinamitlerinden biri. Diyor ki, doğanın bir amacı yoktur, hikayeyi biz uydururuz. Vay canına. Biz gözün görmek amacıyla evrimleştiğini sanıyoruz ama aslında bu tamamen tesadüfi bir dizi gelişmenin sonradan tesadüfen görme işine yaraması. Yani önce alet ortaya çıkıyor, biz sonra ona bir amaç atıyoruz. Bu evrenden dine, tarihten siyasete kadar her şeye bakışımızı temelden sarsan bir fikir. Bu mantıkla aklın kendisi için de aynı şeyi söylüyor olmalı. Kesinlikle. O meşhur soruyu sorar. Akıl dünyaya nasıl geldi? Akılsız bir şekilde rastlantı sonucu. Akıl, evrenin temelindeki ilahi bir prensip değil. Tıpkı göz gibi evrimsel süreçte rastlantısal olarak ortaya çıkmış, hayatta kalmamıza yarayan bir araç sadece. Ve bu araç, kendi kökeninin bu rastlantısallığını anlamaktan aciz. Kendi varlığına bile bir amaç uydurmaya çalışıyor. Peki, tüm bu yıkımdan sonra geriye ne kalıyor? Nietzsche, ahlakı, dini, özgür iradeyi, amacı, hatta benliğimizi dinamitledi. Bizi, üzerine bastığımız zeminin ne kadar çürük olabileceğini düşünmeye, değerlerimizin kökenini sorgulamaya davet ediyor. Amacı sadece yıkmak mı? Hayır, amaç yıkmak değil, yeniden inşa için alanı temizlemek. Ama o bize yeni bir plan sunmuyor, sadece enkazı gösteriyor. Kendisini bir filoloğa benzetiyor. Yani bir metin dedektifine. Evet, metinlerin kökenini, kelimelerin DNA'sını inceleyen bir metin dedektifi gibi. Nietzsche de bizden ahlakın, geleneklerin ve en kutsal inançlarımızın DNA'sını,
aynı titizlikle, aynı acımasız dürüstlükle incelememizi istiyor. Bize yavaş, derin, ihtiyatlı ve özenli okumayı öğretmek istediğini söylüyor. Ve bu okumayı sadece kitaplara değil, kendi hayatımıza da uygulamamızı istiyor. O zaman bu derinlemesine incelemeyi senin için son bir kışkırtıcı düşünceyle bitirelim. Nietzsche, sözde benimizin aslında kaderimizi şekillendiren, kendi kendimize anlattığımız bir hikaye olduğunu söylüyor. Ve başka bir yerde de insanın içgüdülerini ve tutkularını tıpkı bir bahçıvanın bahçesindeki bitkileri budayıp şekillendirdiği gibi yönetebileceğinden bahsediyor. Eğer bu doğruysa, eğer karakterinin sabit ve değişmez olmadığına, onu şekillendirme özgürlüğüne gerçekten sahip olduğuna ikna olduysan, artık bunu bildiğine göre nasıl bir ben bahçesi yetiştirmeyi seçerdin? Hangi yabani otları söker, hangi çiçekleri büyütürdün? Üzerine düşünmek için ilginç bir soru.